Merhaba arkadaşlar, Turbo Player ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Red Dead Redemption 2'de gençler biliyorsunuz artık rehber videolarına başladık. Bu da rehber videomuzun artık ikinci bir videosu olacak. Gençler oyunda, online'da yani hatta online'ın ilk rehber videosu olacak. Aynen öyle. Online'da at rehberi ve eğer biliyorsunuz oyunda şöyle bir olay var. Bakın atımın gücünü ve şeyini görüyorsunuz, canını. Şimdi bu atların olayı nedir? Hepsini sizlere teker teker ve yavaş yavaş anlatacağım. Hadi bakalım şöyle bir giriş yapalım içeriye. Okey. Şimdi her atın bir farklı bir özelliği var bu arada. Bunu belirteyim. İlk önce sıfır seviye olarak varsayıyorum kendimizi. Şimdi yeni atlar mı gelmiş sanırım. Hemen şöyle bir inceleyeyim. Yo, hepsi okey. Varmış, tamamdır. Şimdi sürüş atları gençler biliyorsunuz normal açık alanda da bulabileceğiniz bu atlar. İple beraber evcilleştirebileceğiniz atlardan birkaç tanesi bunlar. Bu atları hiç tavsiye etmiyorum. Mesela benim ilk atım şu olmuştu. Bunların hepsi Morgan'lar var. Bunların hepsini göstereyim de sıkıntı olmasın. Bu atların hiçbirisini tavsiye etmiyorum gençler. Geçin bunları. Şöyle. Delikanlı gibi bir at alın gençler. Onunla beraber oynayın anasını satayım. Arabian. İlk atım buydu gençler benim. Aynen öyle, bu attı. Benim ilk atım buydu. Ben bunu en az e, bir 20 seviyeye kadar bunu kullandım açıkçası. Bu atın seviyesi arttığı zaman ve güzel bir eğer buna yaptığınız zaman bayağı güzel ve süper bir at oluyor. Tek kötü kısmı mesela bu atla beraber savaşa girdiniz, vahşi hayvanlardan şey yaptınız. Atın korkma şeyi çok yüksek. Mesela vahşi doğadasınız gençler. Oradan bir kurt çıktı geldi. Mesela at sizi üzerinizden atabiliyor. Tabi atlarınızdaki ilişkiye de bağlı ama çoğunlukla atıyor. Dikkat edin, hayvanları kendinize yaklaştırmayın eğer bu atı tercih edecekseniz. Mesela ilk önerim budur. Şimdi en başa tekrardan dönelim. Riding'leri görüyorsunuz. Bu atların hiçbirisi düzgün atlar değil bence açıkçası. Çünkü speedy ve her şeyi yavaş. Görüyorsunuz zaten 55 dolara veriyorlar. Ya doğada da dediğim gibi bulabilirsiniz. Bakın bu at var. Bu ata 6 altın vermek bence biraz saçma. Açıkçası ben olsam vermem. O yüzden hiç boşuna harcamayın. Onun yerine gidin meslekleri alın. Bu arada meslekleri de tanıtacağım yavaştan. Şimdi ağır atlar var, hivi atlar var. Eğer bu atları mesela Bounty Hunter işiyle ilgileniyorsanız ilk önce bu atlardan başlamanız iyi. Ama dediğim gibi ilk önce o gidin Arap atını alın, Red Chestnut'ı. Ardından zaten 15 atın biriktirdikten sonra Bounty Hunter işine girişeceksiniz. Bu zamanda onun zaten meslekte kendi atları var. Onlara da geleceğim birazdan. Şimdi bu dediğim atlar, bu dediğim at enerjisi fazla, canı fazla ama gördüğünüz üzere speed'i ve acceleration'ı az. Şimdi şöyle bir tanıtayım sizlere. Bu speed en az 4, bak 6, 8, o. Yani kaça kadar alın siz bunu? Gençler en az bakın. Şöyle size göstereyim. Bakın mesela Arap atı kaç acı? Bak görüyorsunuz. Bunları zaten boş verin anasını. 42 altın vermenize bile değmez. Bu arada bu oyundaki beyaz hani karlı kısımda bulunan at, haberiniz olsun. Ama online'da olmadığı için bunu burada 66 level'dan sonra satın alabiliyorsunuz. Ama değmez, sakın almayın. Şimdi gelelim atımıza. Bakın gördüğünüz üzere daha deminki atların hepsinden daha hızlı. Ama dediğim gibi daha korkak bir özelliği var. Bakın 2, 4, 5 tane speed'i var. Hızlanması da 4 ama bu at geliştiği zaman burada mesela gençler görüyorsunuz ya, bakın at işareti var. Kalp işaretinin sağında bir tane at işareti var. O sizin atla aranızdaki ilişki. Şimdi bu birinci seviye oluyor, ikinci seviye oluyor ve üçüncü seviye oluyor ve dördüncü seviye oluyor. Şimdi burada gördüğünüz şu iki şey eğerle arttırılabilir şeyler ve aynı zamanda bu atla ilişkiniz mesela arttı ya gençler. Şu hani bir enerji işareti var, kalp işaretinin sol kısmında kalıyor. O her zaman mesela atla ilişkiniz birini seviyordu. Tık bir tane daha artıyor. 2 oldu, tık bir tane daha, 3 oldu, tık bir tane daha, 4 oldu, bir tane daha artıyor.
Tabii çok büyük artışlar beklemeyin. Ve atlarla beraber, yani sizin aranızda atlarla özel bir ilişki kılıyor sizlere, haberiniz olsun. Daha değişik hareketler falan filan açılıyor. Neyse hadi bakalım. Şöyle dediğim gibi devam edelim. Draft'ta ilk sanırım, değil mi? Yanlışım yok. Aynen, Hiwi. Dediğim gibi bu atları Bounty Hunter falan filan o işlerle uğraşacaksanız tercih edebilirsiniz. Ama onun yerine 250 biriktirin ve Bounty'deki atlara kasın diye ben düşünüyorum açıkçası. Bir de Belgianlar var. Bunlar da aynı tür. Gördüğünüz üzere. Şu şekilde atlar. Bunlar da. Infolarını okuyalım. Erkek falan filan. Tamam, bunlar draft atı gençler, dediğim gibi. Yani ağır iş yapıyorsanız veya hayvanın üzerinde savaşacaksanız şöyle tercih edebilirsiniz. Şimdi bunlar da Shire'lar. Bunlar genelde hikayeden de zaten bilirsiniz. Bunlar yük atları gençler. Bunları genelde yük arabaları için kullanıyorlar. Mesela bu oyunda trader mesleği var. Belki bilirsiniz. Ya biliyorsunuzdur zaten. Bir dakika lan. Aynen, trader oluyor. Aynen. Hayvanları öldürüp işte bir para karşılığında derisini satıyorsunuz. Bunu bilmeyen yoktur zaten. Hayvanlardan eğer şey yapmak istiyorsanız, yani atın korkmamasını istiyorsanız, bu şairi tercih edebilirsiniz açıkçası. Diğer, hani size artık oyuna yeni başladınız falan filan dedim ya gençler. Bu Arap atını tercih edebilirsiniz dedim. Ama bununla beraber sakın vahşi hayvanların yanına yaklaşmayın. Ya at aracı üstünüzden hayvanla size saldırı ben çok yaşadım ve çok defa da öldüm açıkçası. Attan inin, öyle öldürün, yapın. Ardından zaten bakın sağ üstte altının sol kısmında bir tane mavi bir 46 para var, görüyorsunuz. Onunla beraber trader mesleğindeki atları alırsanız hayvanın üzerinde savaşma şeyiniz artıyor bu arada. Yani hayvanın üzerinde daha çok öldürebilirsiniz. Şimdi gelelim şöyle, draft bitirdik. Evet, yarış atlarına gelelim. Nokotalar. Gençler bu atlar açıkçası küçük. Ama gördüğünüz gibi hızı ve şeyi çok yüksek. Ya dediğim gibi bunların hepsi boş para açıkçası. Şöyle bir atımız var. Ama gençler bunlar mesela 48 seviyede açılıyormuş. 18 altın. Mesela buna ya görünümü güzel. Onun dışında hiçbir özelliği yok bence. Bu ata bu kadar para verilmez açıkçası. Şöyle geçelim. Torouhberad nasıl okunuyorsa işte. Bu atların pek bir özelliği, dediğim gibi hayvanların üzerinde savaşma şeyiniz artıyor gençler. Atla ilişkiniz de çok önemli bu arada. Yani şimdi at bir seviyor, sizin üstünüzden atar. Şimdi laf etmeyin gelip de yorumlara. Olabilir. Şimdi bunda da aynı şekilde her zaman bir 18 altınlık şey oluyor, görüyorsunuz. Mesela bu atın şeyleri çok yüksek. Ama yine buna 18 altın verilmez bence. Şöyle Amerikan'a geçelim bir de. Şimdi siyah var, buckskin var, Polamino Dapple var. Bak şimdi bu atların hepsi neredeyse güzel atlar. Ama yani oyunun en başından beri, videonun başından beri size söylediğim olay. Yani şu Red Chestnut'ı alın ben ya. Alın gençler, bunlara boşuna 130 vermeyin yani. Gerek yok, arttıra gitmeyin. Paranız cebinizde kalsın. Silahlarınızı yapın, şey yapın. Evet, şimdi bu atları zaten dediğim gibi atın üzerinde savaşacaksanız işte ne bileyim, bakın hayvanın zaten şeyini görüyorsunuz. Şöyle size örnek göstereyim hatta gençler. Multi diye bir olay var. Bakın bir sürü atlar var burada. Bakın görüyorsunuz. Bir dakika, benim atım hangisi oluyor? Şöyle göstereyim. Ben de bu arada iş yaptığım için bunlardan bir tanesini kullanıyorum ama bu ne oluyor? Yok. Bu Naturalist. Bu ne? Moonshiner yok. Ben bunda da değilim. Ha, benim atım bu acı. Aynen bak, bu at benim atım gençler. Görüyorsunuz. Bu arada o online'daki en iyi ata da geleceğim. Bakın ha. Bir dakika, bu ne işin oluyor acaba ya? Şöyle gösterebiliyor muyum? Yok, durduramıyorum. Moonshiner bu. Tamam. Aynen, bakın Collector ranklarında ise böyle bir at açılıyor. Ama ben daha Collector'da 20 seviye açmadığım için ya oynamıyorum gençler ben oyunu. Sadece işte böyle rehber videoları için sizlere gösteriyorum. Bir de canlı yayınlarda oynuyoruz sizlerle beraber. Zaten bunu da biliyorsunuz. Şimdi
Bu atın hızı ve hızlanması gayet iyi ve yüksek bir at. Bununla beraber iyi işler yapabilirsiniz. Yani söyleyeyim. Şimdi bu şeydi sanırım. Hacı Ozan bu trader. Aynen bu trader olması lazım. Gençler bu atın üzerinde savaşma şeyiniz daha yüksek oluyor. Haberiniz olsun. Tamam bu collector. Bir de bounty hunter'lık var. Ha tamam bu. Gençler görüyorsunuz bakın. Aynı at tarzı, aynı at stili. Hayvanın bacaklarını görüyorsunuz değil mi? Hemen şöyle tekrardan açayım sizlere. Var. Ha. Bakın görüyorsunuz gençler. Aynı bacak stili. Şimdi bu atların üzerinde dediğim gibi savaşmak daha kolay. Çünkü hayvan sizi ne böyle tedirgin ediyor, ne bağırıyor, ne bir şey yapıyor. Çünkü korkmuyor böyle şeylerden. Ama tabii ki hızı ve şeyleri düşük, enerjisi. Bakın canı yüksek fark ettiyseniz mermi yediği zaman direkt ölmüyor. Böyle özellikleri var bu atların da. Hadi bakalım work'e geçelim. Şimdi böyle bir atımız var gençler. Work atlarını açıkçası tercih ben etmiyorum ve size de önermiyorum. Şöyle inceleyelim sadece. Evet görüyorsunuz. Tamam enerjisi yüksek, şey yüksek ama hızları çok düşük. Buna da 18 altın verme amacı. Evet görüyorsunuz hepsi 130 şey zaten. Bunun önermiyorum neyse work atlarını. Şimdi multiye geldik. Bu gördüğümüz atların hepsi eğerle hızlandırılabilir atlar. Görüyorsunuz. Speed'i gerçekten çok yüksek bir at. Ama tabii oyunda yaptığınız işe bağlı. Yani emin olun bu atın da bir güçsüzlüğü vardır. Ya buna emin olabilirsiniz. Üstünden atar, şey yapar. Şu an ben bugün sadece sizlerle beraber anlatıyorum sizlere bu olayı. 58 seviyede açılıyor ve oyuna yeni başlayan birisi için zaten çok uzun bir süreç 58 seviye. O yüzden tabii ki de alamazsınız. Artık geçiyorum bu arada oyuna yeni başlayanların. Oynadınız acı geldiniz. Şimdi bu Turkoman var ya bu Turkoman. Gençler bu at efsane atlardan bir tanesi bence. En kral attır. Bak sizi atmaz, bırakmaz, kaçmaz, gitmez. Bak en güzel at bence bu. Sadıken olarak ve üzerinde savaşma olarak. Bence bu acı. Şöyle geçelim. Evet Brett'in Bounty Hunter'ın atlarına geldik. Şimdi söylediğim gibi Bounty Hunter'cılık yapacaksanız Arap atı aynen Arap atını eleyin gençler. Bounty Hunter alacağım diyorsanız Arap atını eleyin. Arap atı yerine şu en başta size gösterdiğim şu varlardan bir tanesini satın alabilirsiniz. Veya draft'tan şu Shire'ları satın alabilirsiniz. Haberiniz olsun. Neyse ben devam ediyorum. Turkoman'dayız. Okey. Şimdi bu gördüğünüz Turkoman gerçekten çok güzel bir at. Ve ya bayağı sağlam açıkçası. Yok lan onda değildik ben ne anlatıyorum. Ha tekrar geldim Bounty'ye. Tamam. Görüyorsunuz gençler hayvanın speed'i ve acceleration az. Ama bu tabi bu 20 seviyenin atı. Yani Bounty'de biliyorsunuz mesleklerin bir seviyesi var, şeyi var. En baştaki birinci şeyi mesela görüyorsunuz. Red Rowan diye bir at. Ve speed'i ve hızlanması çok az. Ama canı ve enerjisi gerçekten yüksek. 10 seviyeye geldiğinizde böyle bir at veriyor sizlere. Tabi her mesela birinci seviyedeki atı aldınız diyelim örnek veriyorum. Sakın 10. seviyedekini almayın. 20'ye kadar bekleyin öyle alın. Veya birinci seviyedekini de almayın. 20'ye gelince onu alın. Zaten mesleği yapmak için sadece altın kazanmak için yapacaksınız. Bounty çünkü bayağı bir altın veriyor. Neyse şöyle bir geçeyim. Şimdi collector atlarına geldik. Benim atım bunlardan birisi değildi galiba. Ben trader atı almıştım. Claude Ruber. Aynen benim at bunlardan bir tanesiydi sanırım. Aynen muhtemelen bu olması lazım. Evet şöyle geçeyim. Şimdi anlatalım. Bu atlar gençler collector. Gerçekten hızlı bir erişim sağlıyor. Bakın görüyorsunuz. Atın ya bir tane bar kalıyor acı en sona. Onu da güzel bir eğer yaparsanız. Şimdi eğere de geçeceğim. Eğeri yaparsanız güzel bir eğer. Zaten son bir tane bir tık boş kalıyor. Hızlanması biraz yavaş ama diğer atlara göre rağmen bayağı hızlı bir at bence haberiniz olsun. Bunu tercih edebilirsiniz. Şimdi gelelim trader atlarına. Trader mesleği gerçekten sıkıntılı bir meslek olduğu için şöyle bir dakika. Trader mesleği gerçekten sıkıntılı bir meslek olduğu için
hayvanları işte öldürüyorsunuz, ne bileyim bir şey yapıyorsunuz. Vahşi hayvanların size saldırma oranı gerçekten yüksek. Ama gördüğünüz üzere at ile sizin aranızdaki ilişki arttığı zaman şu enerji kısmı dediğim gibi tık 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 artıyor. Bayağı yüksek bir enerji şeyine sahip oluyorsunuz ve atınız daha fazla koşuyor. Hızı olmasın, canı olmasın, sıkıntı yok. Ama dersiniz ki yani ben düzgün hayvanları atın üzerinde avlamak istiyorum. Onları savaşmak istiyorum, şey yapmak istiyorum. Bu atı tercih edebilirsiniz gençler. Bu da trader atı, haberiniz olsun. Şimdi geçelim Moonshiner atlarına. Şimdi Moonshiner atlarında görüyorsunuz gençler. Bayağı bir yüksek bir şey gösteriyor. Ama bu atın da enerjisi ve canı az. Bakın speed'i gerçekten yüksek. Acceleration'ı eğer takınca bayağı bir artacak. 2 boşluk ve 1 boşluk kalacak bakın speed. Bir tane şeffaf yer var. Karanlık yani. 2 yer açılabilir gözüküyor. Ama bir tane yeri speed'de kapalı. Bir tane boşluk yeri kalmış. Acceleration'da da aynı şekilde 2 tane boş yer kalmış görüyorsunuz. Şimdi bir dakika bir şey merak ettim. Tamamdır. Devam edelim. Bu atları eğer yani isterseniz dediğim gibi hayvanın üzerinde galiba bunların da savaşması biraz düşük. Yani korkup atabilir, haberiniz olsun. Ona dikkat edin biraz. Yani enerjisi ve canı düşükse. Evet, geldik şimdi naturalist atlarına. Bu atlar ne böyle kötü lan? Ha, bunların da enerjisi az. Çok. Aynen, tamamdır. Gençler şimdi gelelim bu atlara. Görüyorsunuz bu atlar size bir yerden galiba tanıdık geldi. Sanki biraz Bounty Hunter'ın atları gibi birazcık. Çünkü enerjisi ve canı yüksek. Belli ki bu hayvan ne sizden korkar ne sizi aşağı atar. Bakın görüyorsunuz hayvanın vücut tarzını ve canından da zaten anlayabilirsiniz bunu. Şimdi muhtemelen naturalist mesleği yapan kardeşlerimiz hayvanları yani kanını ilk önce ya orayı çok karıştırmayayım ben. Şu an attan ben çıkmayayım konu dışına. Dediğim gibi bu atı da tercih edebilirsiniz ama bence oyunun en iyi atlarından bir tanesi olan yok. Bu değil. Bu değil. Ben de bunu kullanıyorum ama o değil. Gençler bence oyunun en sağlam atlarından olan bu Marble Sabino denilen at. Şimdi diyeceksiniz abi neden o kadar anlattın. Bak başka rengi de var. Şimdi diyeceksiniz abi neden. Gençler çünkü gördüğünüz üzere bu at hem canı fazla hem enerjisi fazla. Onu kastığınız zaman yani 4. seviyeye geldi ya. O en az şu çeyrek kısma kadar gelecek. Bak bana emin olabilirsiniz. Hadi gelmese bile birazcık artar. Bak o bile size yeter bu enerji. Zaten L3 yaptığınız zaman atınızın seviyesi artacak, enerji seviyesi her zaman. Ama buna tabii ki taktığınız eğer de bayağı bir şey oluyor, haberiniz olsun. Benim favori atım bu. Budur gençler. Hadi abi dedim ben bu mesleği yapıyorum. Bundan sonra da bence bu at geliyor hacı. En iyi at bu. Budur yani ondan sonraki. Şöyle kendi atlarımı da göstereyim sizlere. Burada bu ses ne ya böyle? Böyle zız diye bir ses geliyor sanki. Neyse. Devam edelim. Şimdi geldik eğere. Saddles. Gençler oyunun en iyi saddle'ı şu. Fletcher Saddle. Oyunun en iyi saddle'ı bu gençler. 525.000 dolar karşılığında alabiliyorsunuz. Tabi şeyiniz yoksa aynen. Neden ona? İndirim kartınız yoksa 300'e kadar düşüyor zaten gördünüz. Bakın. Coordinate rate gençler bayağı bir düşürüyor. Bakın şöyle karşılaştıralım isterseniz. Bakın şöyle yapalım. Şimdi. Yok lan nasıl olacak o? Karşılaştıralım aynen. Tamam. Bir dakika. Okey. Tamam böyle değil herhalde. Bir dakika bunlar yeni mi gelmiş acaba? Allah Allah. Eskiden karşılaştırma yapıyordum ben ama. Vallahi bilmiyorum gençler. Neyse ya. Ya benim bildiğim ve oyunun en iyi şeyi olan bu açıkçası arkadaşlar. Şimdi
Buna ayaklıklar da dahil. Bakın şöyle göstereyim. Bakın mesela şimdi drain rate benim atımın, mesela şöyle ben satın alayım mesela. Almamışım ben satın. Şöyle satın alalım diyorum ama basılı tutmak. Okey. Uzun zamandır oynamıyorum anasını satayım. Bakın görüyorsunuz genç, 54 seviye olunca %50 atın enerjisini korumasını sağlıyor ve atınızın 2 tane bu bakın altın sarı yerde doluyor. Gerçekten ya efsane oluyor bu şekilde. Şimdi bu Bad Rose falan filan bunların hepsi yalan dolan. Onları sakın ellemeyin gençler. Bakın bu fener atın önüne takılmak için. Hatta ben satın almayayım ya. Ben ne yapacağım ona sarı feneri. Şimdi bu upgrade saddlebag var gençler. Bu da daha fazla şey yapmanızı sağlıyor. Mesela şöyle örnek vereyim. Mesela Hacı sen ne meslek yapıyorsun baba? Kolektör değil mi? Aynen. Kolektör mesleği yapıyorsun. Mesela daha fazla atında şey saklayabiliyorsun. Böyle bir özelliğin oluyor. Upgraded yaparsan. Bunların da böyle bir olayı var. Şimdi abi diyorsun bunların ne kötülüğü var falan filan. Şöyle infolarına zaten bakabiliriz gençler. %32 bir dakika ilk önce kendiminkine bakalım bir. Kendi eğrimize bir bakalım. Ardından öyle yorum yapalım gençler. 28, 28, 26. Zaten gösterecek bize. Okey. Şuraya girelim acaba inceleyelim. Bakın mesela daha yüksek benden %32. %22 daha düşük, %30 daha yüksek benim kendi şeyimden. Değil mi? Tamam geçelim. Tıklayalım. Hop. Mesela bundan daha yüksek acı benim şeyim. Şuna geçelim. Evet, bu da benim hala şeyim daha yüksek. Evet mesela bakın bunun şeyi daha yüksek şu anki bizim şeyimizden. Görüyorsunuz. Eğerimizden daha yüksek. Ama iki tane şey. Canı bir dakika şöyle inceleyelim. Canı ve enerjiyi tutması daha yüksek. Şöyle inceleyelim, belki de ben yani ilk kez şaşarım. Bakalım. Evet mesela bu daha düşük. Evet bu da daha düşük. Görüyorsunuz. Evet mesela bunun drain rate'i bizden daha yüksek ama sadece bir tanesi yüksek olduğu için mesela bunu saymıyorum bile. Ve en başa döndük sanırım. Yok. Burada devam ediyoruz. Okey. Tamam bu da düşük. Bu da düşük. Bu ne durumda? Bu da düşük. Bu ne durumda? Bu da düşük. Bu ne durumda? Bu da düşük. Bu da düşük. Gençler şu an size kanıtlıyorum bu arada. Haberiniz olsun. Evet bu da düşük. Gördüğünüz üzere. Evet görüyorsunuz. Hiç bakın o kadar para. Bakın 410.000. 94 seviyede açılıyor bir de. Neyse gençler neyse. Umarım ya anlatmak istediğimi anlamışsınızdır ve gördüğünüz üzere zaten hepsi neredeyse ortalama bir şeyi var benim atımın. Yani eğrimin. Neredeyse daha iyi. Bu appearance falan filan bunların hepsi yine dediğim gibi yalan dolan. Şöyle atımızla beraber çıkalım isterseniz. Şöyle bir benim ne kadar atım var? Bakın Red Chestnut. Gençler atımla aramdaki ilişki arttı ve ne kadar yükseldiğine bakın canının. Görüyorsunuz. Bakın. Bence bu oyunda enerjili atları kullanmak daha artıdan fazla bir pay kazandırıyor bize. Gördüğünüz üzere. Bence enerjili atlar daha iyi. Tabi ama siz daha değişik atlar tercih edebilirsiniz. Şöyle sizlere gösterelim bir daha. Son olarak dediğim gibi bu kolektör atlarını tercih edin. Onun dışında sizlere hiçbir önerim yok. En iyi at bence kolektörün, haberiniz olsun. Bakın bunun enerjisi az, tamam Allah var şimdi hızlı. Ama enerjisi az gençler. Şöyle göstereyim kolektör atlarını. Gençler gördüğünüz gibi hem enerjisini yükseltirsiniz hem şeyini yükseltirsiniz. Bence en iyi at bu acı. En iyi at bu. Ama dersiniz aga ben Moonshiner'cıyım falan filan. Gidin bu atı alın. Bunun da enerjisi yükseltilebilir ama canı çok az. Bunu size söyleyeyim. Bu can hiçbir yeterlilik sağlamaz yani, haberiniz olsun. Kendi atımın da bir canına bakalım.
Oyunu ben de keşke eskisi gibi oynasam da ben de böyle kasmaya devam. Bakın canına bakın kendi atımın. Görüyorsunuz. Tamam, enerjisi şeyi ortalama. Ama canıyla şeyi çok yüksek. Hızı mesela düşük. Hızlanması da düşük. Ama canıyla enerjisi çok fazla. Gençler, umarım bugün sizlere yardımcı olabilmişimdir. Umarım daha iyi rehber videolarında devam edeceğiz kanalımızda. Eğer daha değişik önerileriniz varsa buyurun, çekinmeden yazın yorumlara. Sizlerin düşünceleriniz bizler için çok önemli. Kendinize iyi bakın. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olup like atmayı da unutmayın. Her akşam canlı yayınlarımız oluyor. Onlara da herkesi bekliyorum. Mesleklerin tanıtımları da gelecek Allah'ın izniyle. Bakalım gençler, kendinize iyi bakın. Bir dahaki Red Dead Redemption bölümünde görüşmek dileğiyle. Bay bay arkadaşlar.